Merhabalar, hoş geldiniz. Hem kız hem erkek bebekler için uyumlu bere çalışmamızı yapacağız bugün. Beremiz için bir tane ip yeterli olacak. Zaten tamamlamıyoruz. Ve büyüklüğü de 6 ay 1 yaş arası uyumlu oldu diyebilirim. Santim olarak ölçülerini verdim. Oradan baktıktan sonra da karar verebilirsiniz. Ve daha büyük nasıl öreriz, daha küçük nasıl yaparız onu da videonun sonunda yine anlatmaya çalıştım. Bizler bu beremizi daha önce çalıştığım hırkamıza kombinleme amacıyla yaptım. İsterseniz takım halinde çalışabilirsiniz. Ayrıyeten yine ajurlu bir tulum çalışmam vardı. Onun da beresini örmemi isteyen arkadaşlarım oldu. Oradaki ajur çalışması da 5 ilmekten oluşuyor. Buradaki de 5 ilmekten oluşuyor. Buradaki ajur çalışması yerine bu tulumumun içindeki örneği uyguladığında ve aynı şekilde ördüğünde buradaki tuluma takım bir bere çalışmış olursunuz. Bunu da söylemek istiyorum. İstediğiniz bebek ipiyle çalışabilirsiniz. Koton iplerle çalışabilirsiniz. Her zamanki ördüğümüz, kullandığımız bebek yünleriyle örgünüzü çalışabilirsiniz. 3,5-4 numaraya uyumlu. 3,5 numaralı şişle örüp ilerleyeceğim. Sizler tercihinize göre 4 numarayı da kullanabilirsiniz. Ve 3,5 numaralı şişime 89 tane ilmeğimi attım. Bir detay olmadığı için birkaç sıramı ben ördüm, ilerledim. Anlatacağım şimdi size. Bu 89 ilmeğimizi 2 diş haroşa sırası ördük. Klasik ön yüzden arka yüzden 2 sıra olacak şekilde haroşamı çalıştım. Sonra ilmeklerimde hiçbir değişiklik olmadan bu 89 ilmeğimi ön yüzden düz, arka yüzden de ters olarak ördüm. Ve şu haroşamdan yukarı ters sıralarımı saydığımda 1, 2, 3, 4, 5 sıra çalışmış görünüyorum. Örgümün ön yüzünde örnek çalışmamı kuracağım. Bu aradaki ters sıram sizin ilmek alış şeklinize göre bir sıra eksik olur, fazla olur. Hiç fark etmez. Şimdi bu 89 ilmeğimizde örnek yerleştirerek ilerleyeceğiz. Örneğimiz üçlü ajur çalışması dediğimiz yapacağız. Örneğimiz 5 ilmekten oluşuyor. 5 ve katlarından oluşan bir çalışma. Başta burada İlk ilmeği isterseniz örerek alabilirsiniz. Sonra bu ense çevresinden ilmek toplayacağımız için ben örerek alacağım. Başta 9 ilmek örüyorum. 9 düz örüyorum. 3, 4, 5, 9 ilmek düzümü ördüm. Burada örneğimi kuruyorum. Şişime şöyle ipimi doladım. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip tekrar şişime taktım ve ikisini bir alıp kesiyorum. Bu kestiğim ilmeği de sayarak 9 düz örüyorum. 1, 2, 9 düzümü ördüm. Yine burada şöyle bir görüntü oluşuyor. İpimi şişimin üzerine doladım. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum düz olarak. Örneğimizin kuruluşu böyle. Doluyoruz, yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyoruz. Arada kestiğim ilmeği de sayarak 9 düz örüyorum. 2, 9 düzümü ördüm. Bir doladım. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Yine kestiğim ilmeği de sayarak 9 düz örüyorum. 9 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. Buradaki ilmeklerim yönümü düzeltme ne derim hemen göstereyim. Örneğimizde dışa doğru bir kesim oluşmasını istediğim için bunu yapıyoruz. Sizlerin ilmek alış şeklinize göre düzeltmeniz gerekmiyorsa bunu yapmazsınız. Bu tarafta düzeltmeniz gerekiyorsa örgümüz, modelimiz ilerledikçe burada düzeltirsiniz. Şimdi bu sıralamayla öreceğiz. Kestiğim ilmeği de sayarak 9 düz örüyorum. Doluyorum, 2 ilmeği kesiyorum. Bu sırayı tamamlayalım bu şekilde. En son örneğimi kurdum. Kestiğim ilmekle beraber burada da 9 düzüm kaldı. Diğer tarafta simetrik olmuş oldu. Baktığımda bu kestiğim ilmeğim 2, 4, 6, 8, 9. Kaç tane model çalışmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane örnek çalışmış olduk. Örgümüzün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Örnek kurulumu sadece örgümüzün ön yüzünde oluyor. Arka tarafta bütün ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzünde örneğimiz için ikinci aşama kesme dolamaları yapalım. Şu artırdığım ilmeğim, bunu da böyle delik olacak şekilde örüyorum.
Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başta örneğime doğru 2, 3, 4, 7 ilmek düzümü ördüm. Örneğim şu şekilde olunca şu ortadaki ajurlu ilmeğim var ya, onun önündeki 2 ilmeği bir alıp keseceğim. Burada bir dolamam var. Ortadaki ajurlu bu bir ilmeğimi öreceğim. Yanında dolamam var. Yine buradaki 2 ilmeğimi keseceğim. Şu 5 ilmek üzerinden çalışacağım burada. 2, 4, 6, 7 ilmek düz ördüm. Hemen burada yanındaki 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Buradaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Kestikten sonra arada 5 düz örüyorum bu aşamada. 5 düzümü ördüm. Zaten şöyle baktığımda keseceğim noktayı da anlıyorum. Bu ajurlu ilmeğimin önündeki 2 ilmeği kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Baktığımda kestiğim ilmekleri saymadan arada 5 düzüm var. Yine burada kestikten sonra 5 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Örneğimi gördüm. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kestim. İlmek alış şeklimize göre tabii ki herkesin örüş şekli, ilmek tutuş şekli farklı. Şişinize dolama şekli benim görüntüme takılmayın. Sizler bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Görüntümüz böyle oluyor. Bu örneğimizin ikinci sıra çalışması da bu şekilde yaparak ilerleyelim. En son örneğimi çalıştım. Kesmemi yaptım. 2, 4, 6, 7 düzümü örüyorum. Arka yüzden yine hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bu doladığımız ilmekler de dahil. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçince örneğimiz için son aşama çalışmayı yapacağız. Örneğimiz örgümüzün ön yüzünde 3 aşamayla tamamlamış oluyoruz. Doladığım ilmeği de bu şekilde açık olarak örüyorum. Delik bir görüntü oluyor. Sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün ön yüzüne geçelim. Örgümün ön yüzündeyim. Bu yüzde de son defa örneğim için kesme dolama detayı yapacağız. Burada bir püf noktası vereyim. İlk örneği kurarken ki aynı sayılar olacak. Başta ne yapmıştık? 9 düz örmüştük. Dola kes yapmıştık. Yine aynı sayıyla ilerleyeceğiz. Zaten keseceğimiz yeri de anlattığımda çok anlaşılır olacak. Bu örneğime doğru 9 düz örüyorum. 2, 3, 4, 8. Şu ajurlu ilmeğimi de örüyorum. 9. Keseceğim. Buradaki 2 ilmeğimi nasıl anlayabilirim? Şurada kesme hattım oluşmuş. V gibi bir görüntü var. Bunun önündeki 2 ilmeği gördüğümde kesme yapacağımı anlıyorum. Örneğimin 3. aşamasına geldiğimde. Burada bir doluyorum. Bu 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Kestiğim ilmeği de sayarak 9 düz örüyorum. Aynen modelim ilk kurduğum gibi yapıyorum. 8, 9. Zaten şu kesme hattımın önündeki 2 ilmeğimi görüyorum. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp kesiyorum. Kestiğim ilmeği de ister sayarak ilerleyelim. Zaten keseceğimiz yerde belli oluyor. 1, 2, 3, 9 düzümü ördüm. Zaten şu kesme hattımı görüyorum. Onun önündeki 2 ilmeği keseceğim. Doladım. İlmeklerimin yönünü düzeltip bu 2 ilmeği kesiyorum. Kestiğim ilmeği de sayarak 1, 9 düz örüyorum. Dokuz düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Yine bu sıralamayla sıramızı tamamlayalım. Örneğimizi tamamlamış oluyoruz. Örneğimi tamamlayarak sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak hiçbir işlem yapmadan örgümüzde ilerleyeceğiz. Arka yüzden geçerkenki sıramızı birinci sıra olarak sayacağız. 7 sıra öreceğiz ve 8. sırada tekrar örneğimizin yerini değiştirerek model kuracağız. Bunun için
Arka yüzden ters, ön yüzden düz olacak şekilde sıralarımızı tamamlayalım. Bir detay yok zaten. Bu 89 ilmeğimizi örelim. Tekrar yeni modelde beraber devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde. Örneği bitirdikten sonra arka yüzden bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ya. Orayı da birinci sıra olarak saydığımızda hemen şu modelimin üzerindeki sıradan bahsediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra tersim görünüyor. Ön taraftan da baktığımda en son ajurumun üzerindeki düzümden 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada düzüm görünüyor. Şimdi buraya ortalayarak örneğimi çalışacağım. Nasıl ortalayacağız size hemen onu anlatmaya çalışayım. Bizim örneğimiz 5 ilmekten oluşuyor. Ve arasında da 9 tane ilmeğimiz var biliyorsunuz. Şurası benim örneğimdeki 5 ilmeğim. Örneğimdeki 5 ilmeğimin en ortası da şurası. Bu ortadaki ilmeğim. Bu ortadaki ilmeğimi baz alarak örneğimi yerleştireceğimi anlıyorum. Şu iki modelimin arasına örneğimi nasıl yerleştireceğim? Bu ilmeğimden ileri doğru 5 ilmek sayacağım. 2, 4, 5. Aslında bunu bir alıp öreceğiz ya. Dolayacağız, yanında bir alıp örüyoruz ya. Bunu bir olarak saydığımızda 1, 2, 3, 4. Ortadaki ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9. Tam bu şekilde, çünkü iki örneğimin arasında 9 ilmeğim vardı ya. Bu şekilde 9 ilmeğimi sayıyorum. Buraya örnek kuracağımı anlıyorum. Şimdi örerken zaten daha iyi anlayacaksınız. Yeni örneğim için baştan şu ortadaki ilmeğim ya, ileri doğru 5 ilmek sayacağım. Şurası 2, 4, 5. Burada dolama yapacağım. 2 ilmeği bir alıp kesince 1, 2, 3, 4, 5. 5. ilmeğim alta doğru indiğimde ajurlu ilmeğim 5. ilmeğime geliyorsa doğru yoldayım. 5, 6, 7, 8, 9. Bu şekilde yerleştiriyorum. Diğer örneğim de buraya denk gelecek. Baştan hesapladığımda 14 düz ilmek örüyorum. ...14 düzümü ördüm. Şişime doladım. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Bu kestiğim ilmeği de sayarak 9 düz örüyordum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğim. Alta doğru baktığımda alttaki modelime ajurlu ilmeğim 6, 7, 8, 9. Bir doladım. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Örneğimi ikinci defa kurmuş oldum. Birinci örneğim, ikinci örneğim. Bu sıralamayla örüyorum. 1, kestiğim ilmeği de saydım. 3, 4, 5. Yine buraya kontrol ettiğimde aşağı doğru ajurlu ilmeğin 5. ilmeğime denk geldiyse doğru yerleştirdiğimi anlıyorum. Dokuz düz ördüm. Bir doladım. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Bu sıralamayla örneğimizi kuralım. Arka yüzden bütün ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Tekrar örgümüzün ön yüzünde örneğimizdeki ikinci aşamayı yaparak ilerleyelim. Sıralarımı tamamladım. Ön yüzden bitirdim. Arka yüzden de bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. En son örneğimi çalıştıktan sonra burada kestiğim ilmekle beraber 14 düz örmüş oldum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu defa baştan 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimi ördüm. Zaten şuradaki 5 ilmeğimdeyim. Bu ajurlu ilmeğin önündeki 2 ilmeği kesiyorum bu aşamada. Bu 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola. Bu ajurlu delikli olan ilmeğimi örüyorum. Bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Kestikten sonra arada 5 düz örüyorduk. 5 düzümü ördüm. Zaten keseceğim yeri de görüyorum. Burada 2 ilmeğimi bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Yine bu sıralamayla devam edelim. 5 düz örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de bütün ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzünde 3. aşama örneğimizi çalışalım.
Sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştan 14 düz ilmeğimi ördüm. Ne yapmıştık? Zaten örneğimizi kurarken 14 düz örmüştük. Dola kes yapmıştık. Üçüncü sırayı da geçerken aynı sayılar oluyor. Bunu tekrar hatırlatayım. Zaten keseceğimiz yerde çok belli. Şu kesme hattı görünen önündeki 2 ilmeği kesiyoruz. Şimdi başta 14 düzümü ördüm. Doladım şişime. Bu 2 ilmeğimin yönünü düzeltip İkisini bir alıp kesiyorum. Kestiğim ilmeği de sayarak 9 düz örüyorum. 2, 3, 9 düzümü ördüm. Bir doladım. Zaten şu hattımın önündeki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip keseceğimi görüyorum. İkisini bir alıp kestim. Yine bu sıralamayla sayıyla keselim. Örneğimizi tamamlamış oluyoruz. Nasıl olduğunu da zaten çok kolay bir teknik. Nasıl olduğunu da anladığınızı düşünüyorum. Bu örneği tamamladıktan sonra yine ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde 7 sıramızı tamamlayalım. Tekrar 8. sırada örneğin yerini kaydırarak aynen buradaki gibi örneğimizi çalışacağız. Burada ne yapmıştık? 9 düz örmüştük. Dola kes yapmıştık. Zaten saymasak da örneğimizi nasıl ortalayacağımızı anladık. Yeterli uzunluğa geldim. Bazen genişliğini soran arkadaşlarım oluyor. 38 santim 39 santim arası genişliği. Derinliğine baktığımda da 13 santimde bu aşamaya kadar örmüş olduk. Sıralarımı tamamladım. En son örneğimi çalıştıktan sonra arkadan ters sıralarımı saydığımda yine 7 sıram oluştu. Bu aşamada örgümün ön yüzünde beremizin tepesindeki kesmeleri yapacağız. Bu çalışmamızı daha önce videolarımın arasında mevcut. Hırka ve tulum çalışması yaptık ya, aynı örnek zaten. Onun takım olması niyetiyle çalışıyorum bu şapkamı. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalışıyorum. Eğer isterseniz yine farklı bir tulum çalışmam oldu. Buna da takım olarak yaparsınız. Nasıl olur? Zaten buradaki örneğimiz 5 ilmekten oluşuyor ya. Bu tulumumdaki örneğim de 5 ilmekten oluşuyor ama buradaki çalışmam biraz daha farklı. Bu tuluma takım olarak çalışmak isteyen arkadaşlarım yine aynı şekilde aynı sayılarda yürüterek beresini çalıştığında ama örneğini bu şekilde değil de tulumdaki gibi yaptığında zaten yine tulumuna takım bir bere çalışmış olacak. Bunu da söylemek istedim size. Şimdi kesmeler yapmaya başlayabiliriz. Örgümün ön yüzünden 9 düz örerek başlıyorum. 9 ör, yanındaki 2 ilmeği kes şeklinde kesmelerimiz bu teknikle olacak. 3, 4, 5, 9 düzümü ördüm. Yanındaki 10. ve 11. ilmeği bir alıp kesiyorum düz olarak. Yine yanında 9 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 9 düzümü ördüm. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 9 düz örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Dokuz düzümü ördüm. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Bu sıralamayla örgümün sonuna doğru gidiyorum. En son kesmemi yaptım. Kestiğim ilmeği saymadan 9 düz örüyoruz. 1, 2, 9 düzümü ördüm. Örgümün sonunda 3 ilmeğim kalıyor. Bu ikisini bir alıp kesiyorum. Son ilmeğim dikişte kullanacağım için son bir tane ilmeğim kalıyor. Onu da örüp örgümü çeviriyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu defa örgümüzün ön yüzüne geçince 8 ör ve yanındaki 2 ilmeği kes şeklinde bu sıralamayla kesmelere devam edeceğiz. Arka yüzden sıramı olduğu gibi ters örgülerle tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu defa örgümün başında 8 ilmek düz ördüm. Şimdi yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Kestikten sonra 8 düz sayıyorum. 1, 8 düzümü ördüm. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. 8 düz örüyorum. Kestikten sonra tabii 1, yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Bu sıralamayla devam ediyorum. İlerledim. 7, 8 ilmeğimi ördüm. Yine şişimde 3 ilmeğim kaldı. İkisini bir alıp kesiyorum. Son kalan bir ilmeğimi de örüp örgümü çeviriyorum. Arka yüzde yine hiçbir işlem yapmıyoruz, kesme vesaire. Kesmeler sadece örgümün ön yüzünde oluyor. Sıramı tamamlayayım, tekrar ön yüze geçelim.
Arkadaşlar örgümün ön yüzündeyim. Bu defa başta 7 düz ördüm. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Kestikten sonra 7 düz sayıyorum. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Bu sırada 7 ör bir kez, 7 ör bir kez. Sonra arka yüzden sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geçtiğimde 6 ör bir kez şeklinde devam ediyoruz ilmekleri eksiltene kadar. Ve kesme hattım da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktada var. Örgümün sonunda bir ilmeğim kalıyor. O her zaman o şekilde kalacak. İlmeklerimizi eksilene kadar devam edelim. Sonra yine beraberime devam ettim. Ve şu an şişimde 17 tane ilmeğim var. Baktığımda artık 2-2 keseceğim. O aşamadayım. 2 ilmeği bir alıp kestim. İkişer ikişer bu sırada kesiyoruz. Bir tane ilmeğim kaldı. Onu bir tane olarak örüyorum ve şişimde şu an 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim kaldı. Burada ipimi biraz uzun bırakarak keseceğim. Dikişte kullanacağız çünkü. İğneme geçiriyorum ipimi. Bu 9 ilmeğimin içinden geçireceğim. Sıkıyorum örgümü. Tersini çeviriyorum. Dikiş yapacağım. Şu kesmeler yapmaya başladığım yer var ya, tam o hattımı dikeceğim. Tabi burayı bir sabitleyelim. Aynı ilmeklerimin içinden bir daha geçeceğim. Gevşemesin. Kesmeler yapmaya başladığım yere kadar dikiyorum şimdi. Burada kısa bir dikişimiz var. Dikişimi tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Tam şu hizaya kadar dikişimi yaptım. Bu boyun kısmından ilmek toplayacağız. Şu çevreden ilmek toplayacağız. Yüzü bende kalacak şekilde 3,5 numaralı şişimle tekrar ilmek topluyorum. Her sıramı takip ederek topluyorum. Sizler örgünüzün kenarını örerek aldıysanız tabi her sıradan topladığınızda çok sık bir görüntü olacak. Ara ara atlayarak toplayalım. Mesela şuradaki bir düzümden atladım. O düzümün içinden çıkardım. Çok seyrek de toplamayalım, sık da toplamayalım. Sonuç olarak göz kararı olacak şekilde ayarlayalım. Bir tane daha atladım. Buraya kadar çıkardığımız ilmek sayısı kadar yine aynı şekilde buradan çıkarmaya dikkat edelim. Orantılı bir görüntü olması açısından. Ve buradaki çıkardığım ilmek sayısı da sizlerin çıkaracağı ilmek sayısıyla aynı olmak zorunda değil. Çünkü sizin örgünüze göre değişkenlik gösterebilir. Ben 34 ilmek çıkarmışım. Aynı şekilde buradan da 34 ilmeğimi çıkaracağım. Sizler kendi örgünüze göre bu esnekliği ayarlarsınız. Örgünüzün büyüklüğüne göre de değişebilir.
Tam bir net standart sayısı yok. Onu söylemek istiyorum. Sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde birkaç sıra bu ilmekleri öreceğiz. Her düzümün içinden değil, ara ara şöyle atlayarak ilmeklerimizi toplayalım. Beremin boyun çevresinden ilmeklerimi topladım. Çeviriyorum. İç yüzünde olduğum için buradan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Örgümü çevirdiğimde burada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu var olan topladığımız ilmekleri bu şekilde ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örelim. Kaç sıra ördüğümüzü söyleyeceğim. Sonra bütün ilmekleri kesiyoruz. Başka bir detay yok. Ensesinden topladığım ilmekleri yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde. Bunu kıvırıp katlayacağımız için bu kalınlığı sizler tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Bizler arka taraftan ters sıralarımızı saydığımızda 12 sıra çalışmış oldum. Şimdi ilmeklerimi kestim. Keserken ipimi biraz uzun bıraktım. Dikiş yapacağız çünkü. Kıvırıp şu ilmek topladığım detay var ya, oradan karşılıklı denk getirip dikeceğim. Bir buradan giriyorum. Bir kesme yaptığım hattın tek telinden giriyorum. Şuradan. Bu arada şu ilmekleri keserken çok sık kesmeyelim. Kasmasın, dikiş yapıyoruz ya. Buna dikkat edelim. Şu hattımın her bir sırasından girerek dikişimizi yapalım. Çok sıkmadan rahat, gevşek bir dikiş yapalım. Örgümüzle aynı esneklikte olsun. Şimdi şapkamız için bağcık çalışması yapacağız. Bu yaptığım yerin içinden geçireceğiz. Bağcık çalışmasını öyle kullanacağız. Bağcık çalışması için iki tarafı boş çorap şişine ihtiyacımız var. 3 numara olur, 3,5 numara olur. O fark etmez. Eğer sizin elinizde böyle şişiniz yoksa misinalı şişle de çekiştirerek yapabilirsiniz. Örerken anlarsınız belki. Ya da bildiğiniz bağcık çalışmasıyla da yapabilirsiniz. Bunun bir önemi yok aslında. Şimdi 3 tane ilmek atıyorum ben. İpimi bağlıyorum. İlmeklerimi şöyle şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. Ve bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar şişimin ucuna kaydırıyorum. Örgümü hiç çevirmiyorum. Bu 3 ilmeğimi sürekli düz olarak örüyorum. Bu şekilde bağcığım ortaya çıkmış oluyor. Kaydırdım. İpim sürekli arka tarafta ve bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde bağcığımız yeterli uzunluğa gelene kadar çalışalım. Sonra bu 3 ilmeğin hepsini bir topluyoruz. Kesmesini yapıyoruz. Bağcık çalışmasını tamamladım. Yaklaşık 80 santim civarında ördüm. Uzunluğunu sizler kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Hemen çengelli iğne yardımıyla da şuradaki boyun kısmına geçirdim. Bu haliyle tamamladık. Şu ön kısmını da bu daha önce çalıştığım sırkaya ve tuluma takım olsun diye tığ yardımıyla burada bir teknik uygulayacağız. Sizler isterseniz bu haliyle de kullanabilirsiniz. Önce santim ölçülerini vermek istiyorum ben size.
Şu en geniş yerinden baktığımda 18-19 santim olmuş oldu. Şuradaki santim ölçüsüne baktığımda da yine burada da 17,5-18 santim çalışmış olduk. Bağcığımızın uzunluğunda dediğim gibi 80 santim civarı yaptım. Sizler daha uzun veya kısa yapabilirsiniz. Şimdi tığımda 2 milim olacak. Sizler elinizin rahatlığına göre örgüde hangisiyle, hangi kalınlıkta tığ ile rahat ediyorsanız onunla yaparsınız. Örgümün ön yüzü bende olacak şekilde ilk hemen bu uç kısmından giriyorum. 4 zincir çekiyorum burada. Şu ipim içinden geçireceğim. Dört zincirimi çektim. Hemen dibine batıyorum. Şu ilmeğimin içinden çıkıyorum. Sıramı takip ediyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Şu ipimi de içinden yürütüyorum. Temizlensin. 2. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Çok sıkmıyorum. Gevşek, rahat bir örgüyle örüyorum. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen dibindeki şu gördüğüm 2 teli var ya, oradan giriyorum. Ve yine ilmeğimin içinden çıkarıyorum. Yanından sıramı takip edip 3 sık iğne yapıyorum. Dört zincir çekiyorum. Dibindeki şu 2 telinden giriyorum. Ve tekrar ilmeğimin içinden çıkarıyorum. Şuradaki iplerimin ucunu keseceğim. 3 tane sık iğne. 4 zincir. Dibinden giriyorum. Şu 2 telinden tekrar ilmeğimin içinden çıkarıyorum. Sırayı takip ediyorum. 3 sık iğne. Bu sıralamayla sonuna kadar ilerliyorum. Burada bitiriyorum. Sonra da zaten şapkamı tamamlamış oluyorum. Bu tığ detayını da tamamlayalım. Evet, tığ çalışmamı da tamamlayınca beremizi bitirmiş olduk. Beremizin büyüklüğü 6 ay 1 yaş arası uyumlu oldu. Santim olarak ölçülerini verdim. Oradan baktıktan sonra sizler karar verirsiniz büyüklüğüne. Aynı zamanda bu ölçüler sizin elinizin sıkılığını, kullandığınız ipe göre de değişkenlik gösteriyor biliyorsunuz. Farklı renklerle çalıştığımızda hem erkek hem kız bebekler için uyumlu şık bir model oldu. Daha büyük veya daha küçük nasıl öreriz onu da hemen anlatmaya çalışayım. Bizler beremizi 89 ilmekle başlamıştık. Yeterli derinliğe gelince 13 santim civarı olmuştu sanıyorum. Sonra tepesindeki kesmeleri yapmıştık. 9 ör 1 kes. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarımla 81 ilmek başlayıp yine uzunluğunu kendi tercihinize göre ayarlarsınız. 12 santim olur ya da daha kısa çalışmak istediğinizde biz burada 3 sıra ajur çalışmıştık. Sizler bu aradaki sırayı daha şu düz sıralar var ya 7 sıra değil de onu 9 sıra 11 sıra yaparsınız. Sonra ikinci ajur çalışmasını koyarsınız. 2 modelle 2 sıra modelle tamamlamış olursunuz. Küçük yapmak isteyen arkadaşlarım. Tepesindeki kesmeler de eğer 81 ilmek başlarsanız 8 ör 1 kes şeklinde tamamlarsınız. Büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da 2 yaş 1,5 yaş civarı 97 ilmekle başlayıp yine derinliğini kendi tercihinize göre ayarlayıp tepesindeki kesmeleri de 10 ör 1 kes şeklinde yaptığınızda berenizi tamamlamış olursunuz. Bu aşamaya kadar tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştığınız örgülerinizi, tecrübelerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha farklı çalışmalarda görüşmek üzere, hoşça kalın.